Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel açık bir pembeyle başlayacağım. İpin bebe yünü şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. İpime uygun şiş. Siz de yapacağınız örgüye göre şişinizi ayarlayabilirsiniz. İpinize göre pardon. Modelimiz oldukça kolay ve güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, modelimize önce ilmeklerimizi alarak başlayacağız. Bu model için 7 ve 7'nin katlarına ihtiyacımız var. İlmek sayısı olarak artı 4. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. 3 model üzerinden göstereceğim. Ona göre ilmek alacağım şimdi. Siz de yapacağınız örgüye göre ilmek sayınızı ayarlayıp 7 ve 7'nin katlarından artı 4 olarak başlayabilirsiniz. Şöyle ayarlayalım. Hemen bir sayalım. 2, 4, 6, 7. Şu bir model için. 6, 7. Şu da bir model için. 2, 4, 6. Evet. 7 yaptı. Şimdi şu 3 model için artı 4 yapacağım şimdi. 1, 2, 3 ve 4. Toplamda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Toplamda 25 ilmek çıkarttım şişime. Şöyle modelimizi kurmaya başlayalım. İlk sıra olarak şöyle ben bir düz öreceğim. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Bu modele dahil değil arkadaşlar. Zemin oluşturmak için ilk sıramızı düz yapıyoruz. Ben lastik yapmadığım için böyle yaptım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Lastik sizde yapılabilecek bir model. Kıvrılma yapmıyor. Dediğim gibi çok kolay ve güzel bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Beğenirseniz yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarınızın önerilen videolara çıkması için bol bol yorum ve beğeniye ihtiyacımız var. Evet. Bir sıra düz ördük ve sıra sonuna geldim. Şimdi modeli kurarken kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin ön yüzündeyiz. İlk sırasındayız. 2 tane ters ördüm. Kenarda bak, kenar ilmeğinden hariç 2 tane tersimiz var. Bir tane düz. Şu 3 ilmeği bir aldım ve üçünü bir ördüm, bir doladım, tekrar üçünü bir kez daha ördüm ve şişimi çıkarttım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir tane düz ördüm. Şimdi bir model kurmuş olduk bakın. 2 tane ters arada olacak. Modellerimizin arasında 2 tane tersimiz var. Bir tane düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeği üçünü bir topladım, ördüm ve doladım, bir kez daha ördüm. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Kenarda bir tane düz örüyorduk. İkinci modeli de kurmuş oldum. Şimdi 2 tane ters, 1 2 ters ördüm, bir tane düz ördüm. 3 ilmeği
bir ördüm. Şu şekilde bir doladım ve bir kez daha ördüm, şişimden çıkarttım. Bir düz ördüm, 2 tane ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ilk sırasını kurmuş olduk şu şekilde. Bakın, kenar ilmeği 2 ters, bir düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir düz, bir modeli kurmuş oldum. Aynı şekilde 3 kez tekrarladım. 7 ilmek, 7 ilmek, 7 ilmek artı 4 ilmek de şu kenarda 2 tane tersimiz olması için, bir de şu kenar ilmekler başta ve sonda. 4 ilmeği de onun için koyuyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. 2 tane düz ördüm. Gördüğümüz gibi bakın, 2 tane düzümüz vardı, düz ördüm onu. Sıradaki ilmeği şu şekilde yönünü değiştireceğiz. Bakın şöyle, bunu bu tarafa, bunu da öne alıyorum. Bu aldığımı, öndekini örmeden alıyorum. Bir sonrakini ters ördüm. Şu ortadaki ilmeğimizi de ters örüyoruz. Şimdi bunları da bu taraftan da yönlerini değiştireceğiz. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım bakın. İlk ilmeği şimdi örüyorum. Bunu örmeden alıyorum. İp kendimden tarafta bakın. Önde, kendimden tarafta. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Evet. Şimdi sırada 2 tane düzümüz var. Düz ördüm. Şu öndeki 2 tane tersimiz, arkada onu düz örüyoruz. Yine ipi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeğin yönünü değiştireceğim. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa aldım. Bunu örmeden alıyorum. Bir sonrakini ters örüyorum. Şu ortadaki ilmeği de ters örüyorum. Tekrar ipimi kendimden tarafa aldım ve ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İlkini ördüm, diğerini örmeden aldım. Şu örmeden aldıklarımız bakın şu başlarda olanlar. 2 tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bakın şunların yönünü değiştireceğim. Bu şekilde değiştirdim. Bunu örmeden aldım. Bir sonrakini ters ördüm. Şunu da ters ördüm. Tekrar şu 2 ilmeğe geldik. Birini sağa, birini sola çeviriyorum ilmeklerin. İlkini ördüm. Sonrakini örmeden aldım. Kenarda 2 tane düzümüz var. Onları ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizi kurmuş olduk bakın. Arka yüzündeyiz. Model 2 sıradan oluşuyor. Hep bu 2 sıranın tekrarı. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi kabarık güzel bir model. Ama ilerledikçe kendini gösterecek. Bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenarda 2 tane tersim var. Ters ördüm. Şunlara gelince bakın şu örmeden aldığımız ilmeği ördüm. Ortada 3 tane ilmeğimiz var. Üçünü topladım ve 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Şu şekilde. Sıradakini ördüm. Düz ördüm. Şimdi 2 tane arada ters ilmeğimiz var. İkisini de ördüm. Bir sonrakine gelince şu örmeden aldığımız ilmeği arka yüzünde örmemiştik. Şimdi örüyoruz burada. Ördüm. Ortadaki 3 tane ilmeğimizi şu şekilde şöyle 3'ün içinden 3 ilmek çıkarttım. Sıradakini ördüm. Şöyle 2 tane tersimiz var.
ters ördüm. Yine bu ilmeği ördüm. Düz olarak ortadaki 3 tane ilmeğimize gelince üçünü bir topladım ve 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Sıradakini yine düz ördüm. Bakın içinden şöyle kılçıklar çıkar gibi. Kılçık modeli mi deniliyor bunlar, tam bilmiyorum. Bilen varsa yazsın arkadaşlar. 2 tane tersim var, kenarda ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci model kurulumumuzda birinci sırayı bitirdik. Arka yüzünde ikinci sırasındayız, yani modelimizin. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane düzümüz var zaten, bakın belli. Düz ördüm. Buraya gelince ne yapıyorduk? İlmeklerin yönünü değiştireceğiz. Bu şekilde aldım. Bunu da öne getirdim, bakın. Bunu örmeden alıyorum ilkini. İkinciyi ördüm ters olarak. Yanındakini de ters ördüm. Yine ilmeklerin yönünü değiştiriyoruz. Ters ördüm. Sondakini örmeden aldım. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi sırada 2 tane düzümüz var. Düz ördüm. Burada 2 tane ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Bakın şunu öne aldım. Bu arkadakini de tekrar buraya aldım. Ters yaptım, pardon. Şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bu taraftan alacağım. Böyle. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. Ortadaki ilmeğimizi de ters ördük. Şimdi yine ilmek değiştireceğiz. Buradan aldım. Bunu da buradan. Şimdi ilk ilmeği ördüm. İkinciyi örmeden aldım. 2 tane tersimiz var. Ördük. 2 tersi. Şimdi şu 2 ilmeğin yönünü değiştirelim. Bunu örmeden alıyorum. Bir sonrakini örüyorum. Bunu da örüyorum. Hemen yanındakini. Tekrar ilmekleri değiştiriyoruz. Bu şekilde. İlk ilmeği örüyorum. Kenardakini örmeden alıyorum. 2 tane düz ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Modeli ikinci kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz ikinci kez kuruldu ve böyle bir görüntüsü olacak. Model dediğim gibi ilerledikçe gösteriyor. Şöyle iç içine çıka çıka şöyle ilerleyecek. Ben biraz ilerlemiş halini yapmıştım. Onu size göstereyim. Bir de ona bakın. Bakın bu da modelimizin biraz ilerlemiş hali. Ben bunu 4 numarayla ördüm. Bunu 3,5 numarayla ördüm. 4 numarayla daha kabarık, daha güzel oldu. Bunu kameranın altında rahat öremeyeceğim için 3,5'la ördüm size gösterirken. Ama bu da 4 numara. Onu da görmüş olun. Şöyle arkadaşlar, bunu bir kenara bırakıyorum. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Kenarlarımız böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel. İlk başta biraz böyle zor gibi gelebilir size ama eliniz alışınca oldukça kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelin ismini bilenler varsa yazsın arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu modelden şal yapabilirsiniz. Yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz örgüde bence kullanabileceğiniz güzel, gösterişli bir model. Neler yaptığınızı da yazabilirsiniz. Evet. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız.
Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.